Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu hünnap ağacı nasıl budanır? Sizlerle bugün Perilerin Bahçesi içerisinde yeni dikilmiş bir hünnap fidanı nasıl budanır, dikim budaması nasıl yapılır, 1 yaşlı, 2 yaşlı ve 3 yaşlı hünnap fidanları nasıl budanır ve 4 yaşlı bir hünnap ağacı nasıl budanır sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Hünnap fidanımız yeni dikimi yapılmış bir hünnap fidanı. Bunun dikim budamasını yapacağız. Dikim budamasını nasıl yapacağımızı hep birlikte görelim. Öncelikle genç fidanlar, yeni dikimi yapılmış fidanlar açık köklü ya da kaplı olsun. Mutlaka bu fidanların dikim budamasının yapılması gerekiyor. Bu hünnap ağacımızı inceliyorum. Şurada İyi bir göz var. Şimdi size yakın çekimden de göstereceğim o gözü. Hangi gözü bıraktığımı. Ve gözün 2 santimetre üzerinden eğimli bir şekilde kesim yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz dikim budaması hünnap fidanının yaklaşık 30 santimetre ya da 50 santimetre yükseklikten iyi bir göz üzerinden dikim budamasını yaptık. Şimdi size yakın çekimden nereden kesim yaptığımı göstereceğim. Ekranda gördüğünüz gibi bu gözün yaklaşık 2 santimetre üzerinden bir kesim yaptım. Hünnap'ın dikim budaması bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet, hünnap fidanının dikim budamasını yaptıktan sonra 1 yaş budamasına geçeceğiz. 1 yaş budamasına geçmeden önce sizin şu kararı vermiş olmanız gerekiyor. Bahçenizdeki hünnap fidanlarının şekil budaması nasıl olacak? Yani goble mi, silindirik formu vereceksiniz, piramidal formu vereceksiniz, espalyer mi olacak, telli terbiye sistemiyle mi dikimleri yapıp budama işlemlerini yapacaksınız. Bu gibi konularda karar vermeniz gerekiyor 1 yaş budamasına geçebilmek için. Ben Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan yaklaşık 30 civarı hünnapım bulunmakta. Bunlar 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş hünnap ağaçları mevcut. Çeşitlere gelince yerli çeşitlerden küçük meyveli çeşit, yerli iri meyveli çeşit, yabancı çeşitlerden Lee, Lang, Sankli, Hanicar, Sugarcane, Chico, Koktebel gibi daha birçok hünnap çeşidi Perilerin Bahçesi'nin içerisinde yer almaktadır. Bu ağaçlara ben şekil budaması yaparken tüm ağaçlara silindirik form veriyorum. Ağaç yüksekliklerini 2 metre, 2,5 metre, 3 metre bu sizin ulaşabileceğiniz yükseklikle ilgili. Ben Perilerin Bahçesi içerisinde yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde hünnap ağaçlarına silindirik form vererek şekil budamasını yapıyorum. Şimdi sizlerle 1 yaş hünnap fidanı nasıl budanır birlikte yapalım. Evet, bu fidanımız 1 yaşında bir fidan. Geçen yıl aşı yaptım ben bunu. Aşı maalesef tutmamış. 1 yaşlı bir fidan nasıl budanır? Şimdi birlikte bunu yapalım. Hünnapta 1 yaş budamasını yaparken dikkat edeceğimiz şeylerden kısaca bahsedeceğim. Şimdi burada fidanımızı inceliyorum. Bakın şu alttaki şu yere çok yakın. Yere çok yakın olduğu için topraktan muhtemelen bu meyve yükü aldığında bu aşağı eğilecek ve dolayısıyla topraktaki zararlılar ya da yağmur yağdığında buradan sıçrayan hastalıklar yapraklar vasıtasıyla bitkimize taşınacak. Dolayısıyla bunu çıkaracağım. Hemen yanında bir dal daha var. Bunu da çıkarıyorum. Bakın şu dalcık
buradan çıkan dalcık. Bu geçen yıl meyve veren bir dalcık. Bunu da çıkarıyorum. Bakın buradan taşlandırma yapacağım ama şunlar zayıf sürgünler. Bu sürgün zayıf bir sürgün. Buradaki de zayıf bir sürgün. Ben güçlü sürgünlerden bırakacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu güçlü bir sürgün. Buradaki biraz daha güçlü ve şu 3. Bu 3 sürgünü bırakacağım. Neden bu 3 sürgünü bırakıyorum? Bunlar bakın şuradan yukarıdan da daha net bir şekilde göstereyim size. Bırakacağım sürgünler bakın. Bakın üstten çekimini yapıyorum. Bırakacağım sürgünler 1, 2 ve şu 3. 3 sürgünü bırakacağım. Kalan tüm sürgünleri keseceğim. Şu alttaki sürgünlerden başlıyorum. Kestim. Bu sürgünü kestim. Evet, bu dalcığı geçen yıl meyve veren dalcığı kesiyorum. Bakın şu dipte bir sürgün var. Bunu da dipten kestim. Şu zayıf sürgünü kestim. Şuradaki zayıf sürgünü kestim ve şuradaki sürgünü kestim. Ve benim 1, 2, 3. 3 tane sürgünüm kaldı. Bunları da birer göz üzerinden kısaltıyorum. Bakın kesim yaparken en az 1 santimetre olacak şekilde, şu şekilde en az 1 santimetre kestim. Bir gözden 1 santimetre uzaklıktan kestim. Bir gözden 1 santimetre uzaklıktan kestim. Bakın şimdi ne oldu? 1, 2, 3 tane farklı yönde sürgünüm oldu. Burada yaptığım işlem 3 farklı yönde birer göz üzerinden dal bıraktım. Şu an yaptığım işlem bir yaşlı hünnap fidanında budama işleminde yaptığım işlem farklı yönlerde 3 tane dal bıraktım. Ve şu üstteki dalın hemen üstündeki sürgünü buradan keseceğim. Ve buradan da keseceğim. Hünnapta şöyle bir olay var. Hünnapta bir kesim yaklaşık 2-3 santim üzerinden kesiyorum. Hünnapta bir kesim durdurur, 2 kesim sürdürür. Bu şekilde yaptığımızda bu hünnap fidanımız buradan sürgün oluşturup da gövde devam etmeyecek. Eğer şu sürgünü de, şu görmüş olduğunuz sürgünü de buradan 1-2 santim mesafeden kestiğim zaman şu kısımdan yeni oluşacak sürgün ana gövdeyi devam ettirecek. Ve bu gelecek yıllarda ana gövde üzerinden oluşacak dallarla yan dal oluşturacağım. Gelecek yıl buradan bir sürgün verecek bu şekilde. Bu gövdeyi devam ettirecek ve yan dallar verecek. Bu uygun olan yan dallardan yine kesimler yaparak yan dallar oluşturacağız. Aynı şekilde hünnapta gelecek yıl bakın şu görmüş olduğunuz gözlerden sürgünler verecek. Buradan, şuradan ve şuradan gene sürgünler oluşturacak. Şimdi bir başka hünnap fidanımızın, bir yaşlı hünnap fidanımızın budama işlemine bakalım. Fidanımız geçen yıl aşıladığım bir yaşlı bir koktebel hünnap fidanı. Şimdi budama için fidanımızın dallarını gözlemleyelim. Bakın şuradaki kısımlar çöğür üzerinden yani anaç üzerinden çıkanlar. Altlık, aşağı altlığı tarafından çıkanlar. Bunların hepsini temizliyorum. Bunu da çıkarıyorum.
Bunları temizledim. Bakın şu dalcıklar geçen yıl, bakın şu dalcıklar, buradaki dalcık da, tüm bu budama işlemlerinde bunları temizliyoruz. Bunlar geçen yıl bize hünnap meyvesi veren dalcıklar. Bakın şu dalcıkları temizliyoruz. Şimdi fidanımıza bakıyoruz. Farklı yönlerde dallar arıyoruz. Bakın şu dalımız karşılıklı ve şuradaki iki dalımız, şu dal yine karşılıklı. Bu 4 dalı bırakıp kalan tüm dalları temizleyeceğim. Buradaki daldan başlıyorum. Bakın. Şuradan daha net göstermek isterim size. Şu dal ve şu dal temizlenecek. Buradaki bu dal ve buradaki dal. 4 dalımızı alacağız. Diğer dalları kesiyoruz. Bakın şuradaki şu dalımı kestim. Niye böyle yaptım? Bakın. Üstten baktığınızda görüyorsunuz. Bakın. Bak, güney yönünde, kuzey yönünde, batı yönünde ve doğu yönünde. 4 farklı yönde mükemmel bir dallanma oldu. Evet, bu dallanmalardan sonra tepe kesimini yapacağız. Tepe kesimini dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi nasıl yapıyorduk? Bakın şu dal bizim kalacak dalımız. Şu dal da bizim dalımız. Şuradaki, bakın şuradan, en üstteki daldan 2 santim kestim. Şurayı da 3 santim üzerinden keseceğim. Bakın üst dalı 3 santimetre üzerinden kestim. Şu yandaki dalı da 2 santimetre üzerinden kestim. Bakın kestiğim kısmı görüyorsunuz. Ana dal, ana gövde 3 santim üzerinden, 2 santim üzerinden de yan dalı kestim. Gelecek yıl ne olacak? Buradan bir dal çıkarak gövde devam edecek. Evet, üstteki sürgünleri birer santim mesafeden gözden, bakın gözü görüyorsunuz, gözün 1 santimetre uzağından kesiyorum. Buradakini de yine 1 santimetre uzaktan kesiyorum. Buradaki gözü de yine 1 santimetre üzerinden kestim. Ağacımızın bir yaş budamasına bakın şimdi. Şurada görüyorsunuz. Ters yönde 2 tane sürgün burada var. Bakın 2 tane de burada var. 1, 2 sürgün de burada var. Toplamda 4 tane sürgünümüz oluştu. Gelecek yıl az önce de ifade ettiğim gibi ne yapıyoruz? Buradan oluşacak sürgün 2 yaş budamasında buradan sürgün oluşacak ve böyle yan dallar verecek. Aynı şekilde bu dalları, buradaki dalları farklı yönde dalları devam ettireceğiz. Şimdi bir başka bir yaş budamasına geçelim. Evet, fidanımız bir yaşlı sankili çeşidi. Bu çeşidimizi görmüş olduğunuz gibi öncelikle şurası aşı noktası. Bakın. Aşı noktası burası. Aşı noktasının alt kısımlarını temizliyorum. Hiçbir şey bırakmıyorum. Anacın sürgünlerini temizledim. Bakın burada yine dalcık var. Geçen yıl meyve aldığım bir dalcık. Temizliyorum. Yine bu dalcık temizledim. Bu dalcığı da aldım. Şimdi dallanmasına bakıyorum. Çok güzel bir dallanma var burada. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane güzel dallanma var. Ben bunlardan hepsi farklı yöne çıktığı için çok güzel dallanmalar oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5 dalda bırakacağım. Ne yapıyorum öncelikle? Her birini birer göz üzerinden kesiyorum. 1 santim mesafeden kesiyorum. Bunu kestim.
Kestim. 1 santimetre havadan. Kestim. Bunu da buradan kesiyorum. Bakın kaç tane dalım oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5 dal. Ve buradan hemen en üstteki kesmiş olduğum dalın hemen üstünden 3 santimetre mesafede bu dalı kesiyorum bakın. Keseceğim dalı görün bakın. Şu dalı kesiyorum bakın. 3 santimetre mesafeden kestim. Hünnap'ta neydi? Bir kesim durdurur, 2 kesim sürdürür. İkinci kesimimizi de buradan yapıyorum. Yaklaşık 2 santimetre mesafeden yapıyorum burayı da. Kestim. Tepeden bir görüntü alayım. Daha güzel göreceksiniz buradaki dallanmayı. Bakın çok güzel bir budama oldu. 5 farklı dal. Bir, iki, 3, 4 ve baş. Farklı yönlerde 5 farklı dal oluşturdum. Buradaki görmüş olduğunuz fidanımız 2 yaşlı yerli iri bir çeşit. Bunun budamasını yapacağız şimdi. Görmüş olduğunuz gibi burada ana gövdemiz üzerinde 2 tane yan dal var ama bu yan dallar ana gövdeye rakip çok kalınlaşmış dallar. Dolayısıyla bu ana gövdemizin yani bu liderimizin, ana gövdemizin dengesini bozacak, ağacın dengesini bozacak dallar. Dolayısıyla bunları kısaltıyorum ben. Bakın buradan yaklaşık 3 santimetreden bunu kestim. Bunu da aynı şekilde 3 santimetre mesafeden kestim. Şimdi farklı yönlerde 4 tane dal seçimi yapacağım. Bakın biri bu, biri bu, biri bu, biri de bu. Bakın buradaki dalcıyı çıkarıyorum. Bırakacağım dallar 1, 2, 3, 4. 4 tane dal bırakıyorum. Ve bunları ikişer göz üzerinden kesiyorum bu defa. 1, 2. Hünnap budaması hep aşağıdan başlıyorum yukarı doğru. 1, 2 göz bırakıyorum. Kestim. 1, 2 göz bıraktım. Bu dalları neye göre seçtim? Hepsi farklı yönde. Ağacın dengesini bozmayacak dallar seçtim. Bakın şimdi ilk yıl budamamızda ne yaptıydık? 4 tane, 3 tane dal bırakmıştık. Şimdi ikinci yıl budamamıza geçtik. Dolayısıyla yeni dallar oluşturacağız. Yeni dallar oluştururken şuna dikkat ediyoruz. Bakın şu iki dal arasındaki mesafe 30-40 santimetre olacak. Bakın burası yaklaşık 10 santimetre. Bunu ne yapıyorum? Temizliyorum. Bakın bunlar bıraktığım dallar. Bir, burada var. Burada var bir dal. Şu dal. Buradaki bir dal ve bir dal da burada var. Şimdi yapacağım işlem şu dalın üzerindeki şuradaki şu dalı kesmiştim. Bakın şu farklı yönde aşağısında herhangi bir dal yok. Bunu bir göz üzerinden kesiyorum. En alttakileri ikişer göz üzerinden kestim. Bu kısımlardakilerini birer göz üzerinden keseceğim. Şimdi bakın şuradakilere şu dalla şu dal arasındaki mesafe 10 santimetre. Dolayısıyla çok yakın olduğu için bunu çıkarıyorum. Bakın şuradaki dala bakın. Bunun hemen altındaki dal yaklaşık 20 santimetre aşağıda. Bunu da kesiyorum. En az 30 santimetre olsun istiyorum. Bakın şu dalın altında herhangi bir dal yok burada. Bunu bir göz üzerinden kestim. Şunlar zayıf dallar. Bunları buradan kesiyorum. Bunu da buradan kestim. Bunu da buradan kestim. Bakın
şu dalımıza geldik. Bunun altında hemen bir altında dal var. Dolayısıyla ne yapacağız? Çok yakın 10 santimetre bu dalımızı kestik. Yaklaşık 2 santimetre uzaklıktan kesiyoruz. Bakın şu dalla şu dal arasında yaklaşık 25 santimetre falan mesafe var. Bu dalımızı uygun, bunu da bırakalım. Bunu da bırakalım. Bakın şunun altında herhangi bir dal yok. Aşağı inelim, herhangi bir dal yok. Bunu da bir göz üzerinden bıraktım. Ve son olarak ne yapıyorum? Bir kesim yaklaşık 2-3 santimetre yükseklikten keseceğim bunu. Bir kesim durduruyordu. İkinci bir kesim yapıyorum. 2 santimetre uzaklıktan ve sürdürecek. Buradan yine dal sürüp devam edecek yukarıya doğru. Yine dallar oluşturacağız. 2 yaş yerli iri fünnap çeşidini de bu şekilde budamış oluyoruz. Burada yine yerli iri meyveli 2 yaşlı bir fünnap ağacımız var. Bunun budamasını şimdi yapacağız. Budamaya dediğim gibi ne yapıyoruz? Alttan başlıyoruz. Bakın şöyle alttan başlıyorum yine budamaya. Burada 4 tane dal bırakacağım. 4 tane gözüme kestirdiğim güzel dal var. Bakın bir burada var. Tam simetrisinde var bir de 2. Bakın 90 derece sağ ve solunda da bir simetrisi var. 4 tane güzel dal var. Onlara bırakacağım. Daha sonrasını keseceğim. Burada ikişer göz üzerinden kesim yapıyorum. Bakın 2 santimetre uzaklıktan, ikişer gözden ve 2 santimetre uzaklıktan kestim. Burada yine 2 santimetre mesafeden kestim. Ve şu 2 santimetreden kestim. Görmüş olduğunuz gibi ikişer gözden kaç tane? 1, 2, 3 ve 4 tane dal bıraktım. Şunu kesiyorum. Şöyle daha net göreceksiniz. 4 tane dalım var bakın. Hepsi farklı yönde, çok güzel oldu. Ve hemen yukarı doğru çıkıyorum. Bakın şu çok yakın olduğu için bunu kesiyorum. Alttaki dala yakın. Kestim. Yukarı doğru çıkıyorum. Bakın bunun üzerindeki çok yakın olduğu için kestim. Mesafesi yaklaşık 5 santimetre kestim. Şu yine yakın mesafede, bunu da kestim. Bakın şunla şunun arasındaki mesafe bayağı bir fazla. 20 santim civarı. O yüzden şunu da kesiyorum. Bakın. Şu uygun. Bundan sonrakileri birer göz üzerinden kesiyorum. Bakın şu dala geliyorum. Altında herhangi bir dal yok. Buradan kessin 1 santimetreden. Şunu bırakabilirim ama şu biraz zayıf. Şunun üstündeki daha güçlü olduğu için üsttekini bırakacağım. Bunu kesiyorum. Şu üsttekini bir göz üzerinden kestim. Yukarı çıkıyorum yine. Bakın. Bu gözün hemen üzerinde şurada bir göz var. Şu göz. Yakın olduğu için bu gözü de kesiyorum. Bu dalı da kesiyorum dipten. Şunla şu birbirine çok yakın. Dipten kesiyorum. Bakın şunun üstündeki hemen dal. Şunu kestim. Bakın şunu bırakıyorum. Altındaki dalla hemen hemen burada fazla bir dallanma yok. O yüzden 1 santimetreden bunu da kestim. Şuraya geliyorum. Bakın. Şu dalımızın altında herhangi bir dal yok. O yüzden bunu da bir göz üzerinden bıraktım. Şunun hemen üzerindeki şu yakın olduğu için bunu kestim. Şunu bırakıyorum. Altında herhangi bir dal yok. Bir gözden kestim bunu da. Ve burada yukarı daha devam ettirmiyorum. Çünkü hünnap fidanımızın gövdesi
ince, biraz daha çap yapması lazım. Yükü taşıması lazım. O yüzden yukarı doğru devam edebilirim. Devam etmiyorum ve şurada sonlandırıyorum. Bir kesim durdurur, iki kesim sürdürür diyorum ve gelecek yıl buradan yine bir sürgünümüz oluşacak. Evet, burada 2 yaşlı bir hünnap fidanımız var. Özellikle bunu seçtim ki bakın, şöyle uzaktan çekeyim size. Hünnap fidanımızda bu gördüğünüz zaman uç kısmının meyve ağırlığından dolayı eğildiğini görüyorsunuz. Az önce de ifade ettim. Hünnap fidanları meyve yükü ve sürgünlerle çok ağır bir yük oluşturuyor. Bu yükü taşıyacak güçlü bir gövde yapısı oluşturmanız gerekiyor. Bunu da budamayla oluşturacağız. Şimdi bu hünnap fidanında nasıl bir budama yapacağız? Buyurun bakalım. Öncelikle şu alttaki sürgünü çıkarıyorum buradan. Sürgünleri çıkarıyorum. Bakın kurumuş bunlar. Şuradan bir kesim yapıyorum. Şunları temizliyorum. Şuradan kesim yaptım. Buradan bir sürgün vermesini istiyorum ama verirse. Buradan yine bakın kesim yaptım. Buradan da sürgün vermesini istiyorum. Şunlar dalcıklar, bakın şunlar. Bunları kesiyorum. Bunları hünnap meyvesi aldığımız dalcıklar. Bunları kesiyorum. Bakın bunlar hep dalcık. Hünnap meyvesi aldığımız dalcıklar. Bunları kestim. Evet, bundan sonra dallandırmaya bakalım. Bakın burada bir dal var. Zayıf olduğu için ben bunları ikişer gözden buradan kesmek istiyorum. 2 gözden tam karşısında bir daha var. Onu da 2 santimetre uzaklıktan kesiyorum. Evet, bir üste çıkıyorum. Bu dalcığı temizliyorum tabii ki. Bakın burada bir dalcık var. Geçen yıl hünnap meyvesi aldığımız dalcık. Bakın bu da geçen yıl hünnap meyvesi aldığımız dalcık. Bunu buradan kesiyorum. Ne yaptım şimdi? Bakın bir burada, bir de burada var. Karşılıklı 2 dal bıraktım. Şurada bıraktım ve bunun tam karşısında şunu bırakacağım. Buradaki dalı kesiyorum. Yine 2 göz üzerinden bıraktım. Şimdi bunun hemen üzerinde bir tane dal var ama aşağıdaki dala yakın olduğu için kestim. Şu dal kalacak. Bir göz üzerinden kesiyorum. 2 santimetre uzaklıktan. Şurada bir göz üzerinden yakın olduğu için bu keseceğim. Bakın şu aradaki mesafe yakın olduğu için bunu kesiyorum. Şu kalabilir bir göz üzerinden. Bakın şunla şu yakın olduğu için bunu kestim. Evet, bundan sonra daha dal alabilirim ancak az önce de ifade ettiğim gibi hünnapta güçlü gövde oluşturmamız için bu kesimi yapmak zorundayım. Buradan bir kesim 3 santimetre üzerinden kesim yapıyorum. Bir kesim ne yaptı? Durdurdu. 2 kesim 2 santimetre uzaklıktan sürdürdü. Buradan yeni sürgün alıp hem gövdeyi kalınlaştıracağız bu sene hem de buradan sürgün oluşturup yeni dallar elde edeceğiz. Evet, burada 3 yaşlı bir hünnap ağacımız daha var. Bunun da budamasını yapalım ki çok budama yapmak istiyorum ki budama işlemini sizler de rahatlıkla öğrenin. Bol bol örnek vermek istiyorum. O yüzden 3 yaş hünnap budamasını farklı bir ağaçta tekrar uygulayalım. Yine alt dallardan başlıyorum. Bakın şu dalımız zayıf bir dal olarak kalmış. Bunu buradan kesiyorum. Dalcıkları temizliyorum komple. Bunu keseceğim. 2 santimetre hafiften kestim. Bu dalımız bu şekilde. Dalcığı da temizledim. Bakın bu üst üste binmiş. Mümkün olduğunca bu tarafa yönlendirmem gerekiyor. O yüzden şu dalcığı kestim. 2 santimetre bir mesafeden kestim. Gelecek yıl ne olacak? Buradan sürgün verecek ve bu yönde dallarımız ilerleyecek. Şu alttaki dala bakın. Bu dalı geçen yıl buradan kesmişim. Birazcık
üst üste gelmiş. O yüzden bu taraftan bir dal vermek istiyorum. Bunu buradan kesiyorum 2 santimetre mesafeden. Şu dalımıza bakın. Şunlar ikisi üst üste gelmiş. Şunu buradan temizliyorum. Ve şunu buradan alıp 2 santimetre mesafeden kesiyorum ki bu kısımda büyüsün. Şimdi şu dalımıza geldik. Bu dalımızın burada bir tane sürgünümüz var. Buradan çıkarıyoruz. Bakın burada yeterli alanımız var. Buradan 2 santimetre mesafeden kestim. Dalcığı da kestim. Bu yönde ilerleyecek. Hemen bir üst kısmına gelelim. Bakın. Şunu keselim önce. Şunu bir çıkaralım. Bakın. Bunu bu yönde de büyütebilirim. Şu şekilde. Şu yan dalları kestim. Bu şekilde. Alttan çıkanı da kestim. Bu şekilde buradan sürgün verip yürüyecek. Şunu çıkarıyorum buradan. Bakın şu liderimiz olacak. Bu yani gövde devam edecek. Benim hedefim bu. Şuradaki gövdemiz devam edecek istiyorum. Şunu dolayısıyla aynı kalınlıkta olduğu için bunu dipten kesiyorum. Bu gövdemize rakip olmasın. Bu yükü, hünnap ağacının yükünü bu dal taşısın. Bakın burada bir kuru dal var. Bunu çıkarıyorum. Dalcık var, çıkardım. Bu dalı çıkardım. Şu dalcıkları çıkarıyorum bakın. Burada bir dalımız var. Şunu bir gözden bırakıyorum. Çok zayıf ama bu yıl büyür diye düşünüyorum. Ve şuradan bakın 2 santimetre, 3 santimetre tepe kesimini yaptım. Buradan gelecek yıl güçlü bir sürgünümüz oluşacak ve gövdemiz de dalları ve meyve yükünü taşıyacak kalınlığa ulaşacak. Diğer bir 3 yaş hünnap meyvesi budamamız da bu şekilde. Son olarak bir tane daha 3 yaş hünnap budaması yapmak istiyorum. Bunu yapmamın sebebi de bunda sıra dışı durumlar var. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. En alttan başlıyoruz. Bu aşılı bir hünnap. Bakın şu anaçtan çıkmış çok güçlü bir sürgün oluşturmuş. Bunu dipten kesiyorum. Bakın geçen yıl bıraktığım, bakın burada şu dalları bırakmışım. Bakın. Bunlar gelişmemiş. Bu kurumuş. Buradaki dal kurumuş. Bu kurumuş. Bu dallar yan dal oluşturamamış. Ve kurumuş. O yüzden size bunu göstermek istedim. Bakın şu da muhtemelen kurumuş. Bunlar kurumuş. Buradan ben normalde dal almak istiyordum. Yan dal oluşturup hünnaba şekil vermek istiyordum ama maalesef bunu gerçekleştiremedim bu yıl. Burada bunun gerçekleşmemesinin 2 sebebi var. Birincisi bakın az önce kesmiş olduğum dalın hünnap ağacı enerjisini çoğunu ona vermiş ve şu dala vermiş. Görmüş olduğunuz gibi. Hünnapta böyle ilginç durumlar söz konusu oluyor. Bakın bu dal çok güzel gelişmiş. Az önce kestiğim bu dal da çok güzel gelişmiş. Ama buradaki dallar gelişmemiş. Aynı dallar, geçen yılki dallar. O yüzden bu dalı da keseceğim ki şu ana gövdeyi güçlendireyim ve ana gövde üzerinde yan dallar oluşturabileyim. Bunu da buradan çıkarıyorum. Evet, bu dalı da çıkardım. Şimdi burada fazla dal oluşturacağım olmadığı için şuradan bakın tek göz üzerinden bu gözü bıraktım. 2 santimetre uzaklıktan ve bir dal bıraktım. Şu dalı bırakacağım. Dalcıkları kesiyorum. Bakın burada bir dal daha var. Ve şuradaki şu dalı bırakıyorum. 4 tane dal bıraktım. Şu dalı kesiyorum. Şu üstteki dalı kesiyorum. Şunları da kesiyorum. Bakın şöyle uzaklaşalım.
Ne yaptık? Burada bir dal oluştu. Bir dal burada var, bir dal burada var, bir dal da burada var. Buradaki dalcıyı kesiyorum. Şu zayıf bir sürgün, bunu çıkarıyorum, bunu çıkarıyorum. Bu da zayıf bir sürgün, çıkarıyorum bunu. Şu da aynı şekilde zayıf bir sürgün. Burada bakın 1, 2 ve 3 ve de 4. 4 tane dal bırakacağım. Hepsini keseceğim. Bir göz üzerinden bakın birer santimetre, ikişer santimetre uzaklıktan, ikişer santimetre uzaklıktan 4 tane dal bıraktım ve tepe kesimini yapıyorum. Tepe kesiminde şuradan yapıyorum. 3 santimetre uzaktan ve 2 santimetre. Şu dalcıyı da çıkarıyorum buradan. Şimdi buna nasıl bir budama işlemi yaptık? Hep beraber bakalım. Altta dallanmalar yoktu burada. Şurada başladık. 1, 2, 3. 3 tane dal burada. 1, 2, 3. 4 dal da burada bıraktık. Bu şekilde bu 3 yaşlı hünnap fidanımızda budamış olduk. Evet, fidandan ağaca geçtik. 4 yaşlı bir hünnap ağacımız nasıl budanır hep beraber yapalım. Budamaya yine en alt daldan başlıyoruz. Bakın şu dalımızın üzerinde bir dalcık var. Bunu temizledik. Bu dalcıkları ve şu güzel bir göz buradan bırakmak istiyorum. 2 santimetre mesafeden bunu kestim. Evet, burada yine bir dalımız var. Şuradan bunu kesmek istiyorum. 2 santimetreden şekilde kestim. Bakın. Bunu buradan kestim. Şunları temizliyorum. Burada bir dalcık var. Dalcığı temizliyorum. Bunu buradan keseceğim. Üstünde bir dal var. Bu dalı da çıkaracağım dipten. Evet, bu kısma geçiyorum. Çok dipten yere yakın kesilmiş burası ama meyve almak istiyorum. O yüzden bunlara dokunmayacağım. Kalacak. 2 santimetre mesafeden kestim. Şu yere değiyor. Bunu kestim. Şu kısmı kestim. Şu dalı geçen yıl buradan kesmişim. Yine aynı şekilde buradan kesip bunu kullanmak istiyorum. Dalcıkları temizliyorum. Bir üstündeki şu dalı dipten çıkaracağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan keseceğim ki buradan kestim ki bu şu gözden büyüyüp bu tarafa doğru gelmesini istiyorum. Hemen şu dalı da kullanmak istiyorum. Dalcıkları temizliyorum. Şu dalcıkları hepsini temizledim. Şu dalcığı da temizledim. Bakın burada uygun bir anım olduğu için buradan kesip buradan meyve alacağım yine. Bakın burada dalcıklar var. Meyve aldığım. Bunları temizliyorum. Şu sürgünümüzü aynı şekilde dalcıklarını temizliyorum. Aynı geçen yıl yerden kesiyorum. Burayı temizledik, hemen üst kısma geçiyoruz. Bakın şu dalım güzel bir dal. Bu kısımda ve aşağıda da dalların güneşini engelleyecek bir durum söz konusu değil. O yüzden uzun bırakıyorum. Şuradan kesiyorum bunu. Burada bakın 3 tane yan yana dal var. Burayı bir temizlemem gerekiyor. Şu ikisinden birini bırakabilirim. Ancak şunun altında dallar var. Şunun altı boş olduğu için şunu bırakacağım. Bunu dipten keseceğim.
Onu kestim. Şu dalcıkları kestim. Dalcıkları kestim. 1 santimetre, 2 santimetre mesafeden kestim. Ve uç kesimini yaptım 2 santimetre mesafeden. Burada da şu dalı bu daldan uzaklaştırmak için şuradan bir göz bırakacağım ki bu tarafa doğru, bu yöne doğru ilerlesin. 2 santimetre mesafeden kestim. Şu geçen yılki bir dal. Şunu yine 1 santimetreden bir keseyim. Şu dalcıkları temizleyeyim. Şu kurumuş bir dal. Bunu çıkarıyorum. Bakın buradan meyve almışım. Bu dalcıklar kesiyorum. Şimdi bir gözle düşürüyorum. Kestim. Şunu yine bir göz üzerinden kestim. Dalcıkları çıkarıyorum. Şunla şu mesafesi yakın olduğu için şunu çıkarıyorum buradan. Şu da yakın olduğu için bunu da çıkarıyorum. Bakın oradaki dal kalacak. Yukarılara çıktıkça ve üst kısmı şu şekilde kesiyorum. Sonlandırıyorum artık. Bakın 3 santimetre mesafeden kestim. Evet, kesimlerime bakın şimdi. Dört yaşlı bir hünnap ağacının budaması da bu şekilde. Perilerin Bahçesi'nde bugün sizlerle hünnap fidanının ve ağacının dikim budaması, 1 yaş budaması, 2 yaş budaması, 3 yaş budaması ve 4 yaş budamasını uygulamalı olarak gösterdim. Budamada 2 önemli faktör karşımıza çıkar. Birincisi denge unsuru. Yani ağacımızı vermiş olduğumuz şekle göre meyve yükünü ve fiziksel olarak dalların ve gövdenin yükünü taşıyabilecek dengeyi sağlamanız gerekiyor. Ona göre karşılıklı, simetri ve gövde etrafında eşit dal sayısı gibi hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer budamadaki unsur ise güneş. Güneş olmadan maalesef hiçbir şey olmuyor. Güneş çok önemli. Güneş meyve aroması için, meyve rengi için. O yüzden budamada denge unsurunu ve güneş unsurunu göz ardı edemezsiniz. Özellikle hobi bahçeciliğinde şekil budaması tamamen söylediğim gibi sizin zevkinize, tasarım yeteneğinize, sizin becerinize bağlı bir şey, hayal gücünüze bağlı bir şey. İstediğiniz gibi budama yapabilirsiniz. Ama 2 unsuru göz ardı etmeyeceksiniz. Birincisi denge unsuru, ikincisi güneş unsuru. Bu 2 unsuru göz ardı etmeden fidanınıza, ağacınıza, bu süs bitkileri için de geçerlidir. İstediğiniz şekli rahatlıkla verebilirsiniz. Neticede bahçe sizin bahçeniz, ağaçlar sizin. Önemli olan sizin hayal gücünüzün sınırları içerisinde bir tasarım yapmak. Bu da size kalmış. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda hünnap ağaçlarında meyve gözü nedir? Çiçek nasıl oluşur? Hünnap ağaçlarında çiçek neden oluşmaz? Hünnap ağaçları neden meyve vermez?